Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelere su kültürü nasıl uygulanır ve su kültüründe orkideler nasıl çiçek dalı çıkarabilir bu yöntemleri göstereceğim. Özellikle elinizde ölmek üzere olan, yaprakları sararan ya da bütün kökleri çürüyen orkideleri su kültürüyle kurtarabilirsiniz. Elimde gördüğünüz orkide gelişimi duran ve kökleri tamamen kuruyan bir orkide. Bu orkideyi yeniden nasıl canlandıracağımızı göstereceğim. Şöyle yakından gösterince bakın gördüğünüz üzere orkidenin kökleri iyice zayıflamış. Yani yavaş yavaş kök içleri boşalmaya başlamış. Böyle bir orkideye yapmanız gereken önce çürük kökleri varsa bunları tespit edip tek tek çürüyen kökleri kesmek. İlk olarak bir vazonun içerisine bakın arıtma suyunu koydum ve şimdi bugün dezenfekte işlemi için oksijen suyu kullanacağım. Oksijen suyu orkidelerde kullanabileceğiniz tamamıyla kimyasal içermeyen çok faydalı bir dezenfekte aracı. Sadece bakın bir kapak, yani sizler için bir yemek kaşığı kadar diyebilirim ve gördüğünüz üzere 2 litre suyun içerisine koydum. Orkidemin köklerini içerisine daldırıyorum. Bu şekilde orkidemin bu su içerisinde 2 saat bekleteceğim. Buradaki birinci amacım orkidenin köklerini dezenfekte etmek. İkinci amaç ise kuruyan ve sertleşen orkide köklerinin yeniden yumuşamasını sağlamak. Orkideyi 2 saat oksijenli suyun içerisinde bekleteceğim. Oksijenli suda bekleyen orkidenin son halini bakın yakından göstereceğim. Suyun renginde bir değişme oldu, görüyorsunuz. Çünkü orkidenin köklerinin üzerindeki bakteriler, mikroplar yavaş yavaş suya geçti ve bu da suyu üzerindeki içerisindeki renklerden anlaşılıyor. Hemen orkidemi bu suyun içerisinden çıkarıyorum. Ve bu orkidemi şimdi nasıl bir su kültürü uygulayacağımı sizlere anlatacağım. Bu suyu dökmemiz gerekiyor. Bakın kökleri biraz daha canlandı. Şimdi bu suyu döküp yeniden orkidemize uygulayacağımız su kültürü için yeni bir su doldurdum. Orkideyi canlandırmak için yapmanız gereken bir vazoya 1/3 kadar su koymak ve üzerine orkidemizi oturtuyoruz. Bu işlem orkidemizi canlandırmak için, diğer bir adıyla su kültürü yapıyoruz. Su kültürü yaparken dikkat etmeniz gereken birinci püf nokta, sadece orkidenin kök uçları suyun içerisine değiyor. Kesinlikle vazoyu başa kadar su doldurmayın. Bakın benim yaptığım gibi sadece orkidenin kök uçlarının suya değmesi gerekiyor, 10 santim kadar. Ve gördüğünüz üzere bakın yaprakları şu anda bu şekilde. Yeniden hem yapraklarının canlanması için hem de köklerinin canlanması için bu su kültürüne devam edeceğiz. Sizlerle orkidemin su kültüründeki gelişmelerini zaman içerisinde tekrardan paylaşacağım.
Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sizlerle orkidelerimin tüm gelişimlerini paylaştım. Su kültüründeki orkidenin su rengi zamanla bu şekilde yeşile döner. Çünkü su yosunlaşır. Bunun bir sakıncası yoktur. Bakın gördüğünüz üzere yine su kültüründe büyüttüm başka bir orkidem. Hem yeni çiçek dalı hem de birçok yeni kök çıkarıyor. Su kültüründe orkidenin bu şekilde hem yeni kökler hem de çiçek çıkarması birkaç ayı bulur. Genel olarak ilk kök çıkarması 2 hafta içerisinde gerçekleşir. Burada dikkat etmeniz gereken orkidenin suyunu sık sık değiştirmemek gerekiyor. Su rengi yeşile yani yosunlaşıncaya kadar orkide bu suyun içerisinde kalması gerekiyor. Ve daha sonra bu suyu değiştirip yeniden çeşme suyu ekleyebilirsiniz. Ve su kültüründeki orkidenin kesinlikle yerini çok fazla değiştirmeyin. Bol ışık alan bir pencere kenarına koymayı unutmayın. Su kültüründeki orkide sıvı bitki besinleri de verebilirsiniz. Sıvı bitki besinlerini 2 saatliğine ya da 3 saatliğine bu sıvı içerisinde bekletip daha sonra sıvı bitki besinini dökerek sadece temiz su içerisine koyarak orkidenizde su kültürüne devam edebilirsiniz. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.